Herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir tamirat videosu ile karşınızdayım. Evinizde eğer parkelerinizde bir sıkıntı varsa, gıcırdama gibi bir problem varsa bu videoda bunun çözümünü bulacaksınız. Bu videonun ve 2020 sonrası çektiğim, kanalıma yüklediğim tüm videoların Türkçe ve İngilizce altyazıların olduğunu belirterek videoma başlıyorum. Gıcırdayan parkelerin tamiratında esasen iki tane çözüm var. Birisi çok basit. Eğer zemin düz ise, parkede bir esneme söz konusu değilse, bildiğiniz bebe pudrasını parkenin birleşim yerlerine e, dağıtarak küçük bir çekiç yardımıyla bu pudrayı bu aralıklardan içeriye ulaştırarak gıcırdama sorununu çözebilirsiniz. Fakat benim parkemdeki sorun daha farklı. Burada küçük bir tamirat oldu. Evin tüm su tesisatı yenilenmişti. Galvaniz borular çürüdüğü için her tarafı plastik boru yapmıştık. Fakat küçük 2-3 metrelik bir yer sadece yapılmamıştı. Banyo tesisatını sıfırladıktan sonra. Şu an o bölgede daha sonra patladı. 1,5-2 yıl kadar önce bu tesisat patladı. Biz bu bölgenin patlayacağını daha önceden öngördüğümüz için o bölgeyi boş bırakmıştık. Oradaki yer taşını boş bırakmıştık. 1,5 yıl kadar önce de dediğim gibi bu hat patlayınca orada bir tamirat yaptık. Tamirat yaparken parkeleri bu küçük bölgedeki yaklaşık 1,5-2 metrekarelik bu küçük bölgedeki parkeleri ben kendim söktüm. Daha sonrasında tesisatçı usta geldi. Buraya o çürüyen boruyu da değiştirip orayı da PVC boru yaptık. Oradaki tamirat yapıldıktan sonra da zemini tam olarak düzleştiremediğimiz için parkeleri tekrar koyduktan sonra bir problem oluştu. Gıcırdama problemi oluştu ki o da şöyle bir şey. Belki duyabilirsiniz. Bu tamamen parkedeki esnemeden kaynaklı. Yaklaşık belki 2 milimetre, 3 milimetre gibi bir esneme söz konusu. Buradan her geçişte bu sinir, gıcık sesi duymak zorunda kalıyoruz. Şimdi bu parkenin tamiratıyla uğraşacağım. Bu tarz videoların daha sık gelmesi için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Gıcırdayan parkelerin tamiratında birkaç yöntem var. Videonun başında da bahsettiğim gibi biri pudra yöntemi. Bu kadar çok fazla esneme yoksa pudrayı dağıtarak parkelerin birleşim yerlerine dağıtarak parkeyi onarabiliyorsunuz. Ama çok fazla esneme varsa benim buradaki uygulamada olduğu gibi bu durumda tutkaldan yararlanılıyor. Bu tamirat için gerekli olan malzemelerimiz bir adet şarjlı ya da matkap, şarjlı vidalama ya da matkap, büyük boy bir şırınga, ağaç tutkalı, ve mümkün olduğunca ince bir matkap ucu. Ben açıkçası benim matkap uçlarımdan ince olanları kırıldığı için biraz kalın bir matkap ucu olacak ama çok fazla büyük bir problem olacağını zannetmiyorum. Bununla önce parkedeki esneyen yerlerin çukur bölgeleri belirleyip kalemle işaretleyeceğim. Daha sonra küçük birer delik açıp bu delikten e, tutkalı şırınga vasıtasıyla basıp parkenin altına basıp alttaki o boşluğu doldurmaya çalışacağım. Burayı da bir gün boyunca kullanmayıp en sonunda da altta bir tabaka oluşturup o boşlukları doldurup parkenin esnememesini sağlayacağım. Yapmak istediğim şey bu. Benim tamirat yapacağım bölge çok küçük bir bölge olduğu için yaklaşık 1,5 metrekarelik bir alan olduğu için gıcırdayan kısmın. Dolayısıyla sadece iki tane noktayı tercih ettim. Özellikle birleşim yerlerini tercih ettim ve buraları kalemle işaretledim. Burada görebilirsiniz. Bu noktalardan matkapla küçük bir delik açıp içine ağaç tutkalını basacağım. Tabii buradan bastığım ağaç tutkalı olduğu gibi parkenin altındaki tüm boşluklara yayılacak. Eğer ki bu yeterli olmazsa daha sonra başka noktalardan da delik açıp oralardan da tutkalı enjekte edebilirim parkenin altına. Ama şu an için bunun yeterli olduğunu düşünüyorum. Tutkalı daha rahat şırıngaya çekebilmek için şöyle küçük bir bardak getirdim. Bunun içine tutkalımı aktarıyorum.
Daha sonra şırıngaya alacağım. Bu şekilde daha kolay bir uygulama yapacağımı düşünüyorum. Tutkalımı enjektöre çektim. Bundan sonra açtığım deliklerden bu tutkalı enjekte edeceğim. Parkenin birleşim yerlerinden bu tutkal çıkabilir. Sorun değil. Esasen bunun çıkması beklediğim bir şey. Böylece parkenin oynamamasını, parkeyi sabitlemiş olacağız. Üzerinden geçtikçe bu gıcırdama sesini ortadan kaldırmış olacağız. Biraz dışarı taşmalar olabilir. Bu sorun değil. Çıkan fazlalıkları zaten silerek alabilirsiniz kağıt bir havluyla. Önemli olan tutkalın açtığımız delikten yavaş bir şekilde tabandaki her yere yayılması. Bu yüzeyde kalan kısım, içeriye gidemeyen kısmı da tekrar çekip alabilirsiniz şırıngayla şu şekilde. Burası muhtemelen doldu. Artık daha fazla almıyor. Biraz da bu tarafa tekrar basalım. Mümkün olduğunca yavaşça bu enjekte işlemini yaparsanız mümkün olduğunca az taşmış olur. Sanırım iki delikte artık doldu. Çünkü artık kabul etmemeye başladı ve taşmaya başladı. Şu an iki delikten ben bu uygulamayı yaptım. Bundan sonra yaklaşık 24 saat kadar bekleyip gıcırdamanın gidip gitmediğine bakacağım. Eğer gitmediyse başka esneyen yerler varsa oralardan da delikler açıp uygulamayı ikinci kez yapacağım. Ama şu an görünürde olmuş gibi gözüküyor. Çünkü taşmaya başladı. Yarın sonuçları ayrı bir videoda size bu videoyu ekleyerek göstereceğim. Sonunda tamiratımız bitti. Ben üzerlerine küçük bir kağıt havluyla beraber biraz ağırlık koydum. Tekrar geri tepme yapmasın diye. Yaparken fark ettiğim bir hata, delikleri aslında birbirinden daha uzak noktaları seçerseniz daha etkili bir uygulama yapmış olursunuz. Benim düşüncem bu. Benimki de çok kötü olmadı. Sadece delikler birbirine yakın olduğunda tutkalı bastığınızda diğer taraftan çıkma olasılığı daha yüksek oluyor. Birbirlerini etkileyebiliyorlar. O yüzden mümkün olunca daha uzak noktalardan tutkalı enjekte ederseniz sizin için daha iyi olacaktır. Uygulamayı ben yaptım. Dediğim gibi ağırlıkları da koydum. Hem bu ağırlıklar tutkalın geri tepmesine engel olacak hem de yanlışlıkla parkenin üzerine basmama engel olacak. Bu şekilde kurumasını bekleyeceğim tutkalların. Sonrasında da tekrar bir test edeceğim. Gıcırdama gidip gitmediğine bakacağım. Eğer gitmediyse başka noktadan tekrar bir delik açıp aynı uygulamayı tekrar yapacağım. Parke tamiratımız sona erdi. Yaptığım bu uygulamayla birlikte ses sorunu tamamen ortadan kalktı. Yalnız 2 nokta yeterli olmadı. Artı 3 farklı noktadan da yani toplamda 5 noktadan uygulama yaptım. Ve yaklaşık 700 mililitrelik şöyle bir tutkal da tamamen bitmiş oldu yaptığım uygulama sonunda ama sesten eser kalmadı. Buradan da görebilirsiniz. Şöyle deneyelim. Bir nokta halının altında olacak şekilde yaptım. İki noktayı da şu taraftan kapının giriş kısmından ayarladım. Tahminimden çok fazla altında boşluk varmış.
Yani bir metro inşaatı gibi diyebiliriz. Parkelerin altı oldukça fazla boşluk varmış. Çok fazla esneme vardı ama şu an hiçbir şekilde esnemiyor parke ve ses sorunu da ortadan kalktı. Bu tarz nasıl yapılır, nasıl tamir edilir videoların daha fazla kanalıma yüklenmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.